Takip ve tarama listesi yayınından herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Geçen hafta endekse baktığımızda şu 4460'lı seviyelere koyduğumuz sarı çizginin güçlü bir destek olarak göründüğünü, altına sarkarsa da işlerin çok daha kötüye gidebileceğini konuşmuştuk. Ve Cuma günü itibariyle aşağı yönlü kırılım gerçekleşti. Umarım gerçekleşmez ama bir sonraki destek, en azından şuradaki minor destek 3877 seviyesinde görünüyor. Normalde hareketli ortalamalara falan çok fazla takılmadığımı, işlemlerimde bunu kullanmadığımı söylemiştim daha önce. Şu şekilde 200 günlük hareketli ortalamayı koyup baktığımızda çarşamba günü buradan bir destek almıştı. Cuma günü de buraya yaklaşmış. Artık ne olur? Bu ortalama fiyatı tutar mı yoksa altına mı düşer? Ne olacağını bilemiyorum. Twitter'daki bütün borsa üstatları bu çizgiyi koyup ben bildim triplerine girince ben de eksik kalmak istemedim. Endekse dair söyleyeceğim daha fazla bir şey yok açıkçası. Şu piyasada daha fazla tarama yapmayı, hisselere baştan sona bakmayı anlamlı bulmuyorum. Kendi portföyüme bakalım. Zaten BİM ve Coca-Cola var. İkisi de gayet yolunda ve güzel gidiyor. Coca-Cola'daki stopum şu noktadaydı. Şurada küçük bir higher low yaptığı için güncelledim. Hatta yetişemedim. Yetişseydim şurada Perşembe günü yeni bir alım yapılıp ikinci pozisyon açılabilirdi. Ama problem değil. Her şey yolunda gidiyor Coca-Cola'da da. Paper Trade portföyüne bir göz atalım. Burada da sadece Anadolu Efes kalmıştı. Orada herhangi bir sat koşulu gerçekleşmemiş. Hitit bilgisayara baktığımızda breakout mumunda stop olmuştu. Şimdi higher low seviyesinde de stop olmuş. 2 Mayıs Salı günü sat vermiş. Onu Excel tablomuza ekleyelim. Hitit bilgisayarın breakout mumundaki stop koşulunda kapanışını yapmıştık. Bu sefer higher low'daki kapanışını da yaptık. Bunu buradan siliyorum. Şurada kapanan tüm kısmına ekledim stratejiyle birlikte. Onay ardından Higher Low Sheet'inde de kapanışını yaptım. 1030 lira 75 kuruş bir zarar yazdı. Portföyümüz 100 bin lirayla başlamıştık. 90.455 liraya düştü. Buraya KPI'ları işlediğimiz sheet'e de Hitit bilgisayarın kapanışını yaptım. Burada herhangi bir karlı işlem olmadığı için formül henüz buradaki verileri göstermiyor. Sadece 9.544 lira toplam zararda olduğumuzu ve işlem başına 1590 liralık bir kayıp yaşadığımızı gösteriyor burada. Buradan portföyden de kaldıralım. Silinen simgelerden de çıkaralım. Paper Trade portföyünde şu an sadece Anadolu Efes var. Bir önceki haftanın alım vakti listesine bakalım. Belki burada Paper Trade portföyü için bir koşul gerçekleşmiştir. Onu düzenleriz. Bakıyorum herhangi gerçekleşen bir koşul yok. Yakın izleme listesine de bakalım daha önce hazırladığımız. Yani bu şu anın yakın izleme listesi değil. O yüzden kafa karıştırmasını istemem. Yanılmıyorsam 2 ya da 3 hafta önceden kalan bir yakın izleme listesiydi bu. Zaten bakın şurada D yazıyor. Bu temettüyü temsil ediyor. Temettüler geldikten sonra grafiklerin birçoğu da bozulmuş. Burada sadece Paper Trade portföyüne uygun alım koşulu. Bakıyorum Bobet mesela. Bu takip edilse alınabilirmiş. Dünkü kapanışın ardından. Ama bakalım. O da pazartesi günü açılışta temettü verecek. Ben şu son portföylerimde temettü veren hisselerin hakikaten çok feci yıkıldığını gördüm. Buna dikkat edeceğim bundan sonraki alımlarımına. Alka'da, Mercan'da, Vakko'da hepsinde ben aldıktan sonra bir süre sonra temettü verdi ve her şey bir anda tersine döndü. 3 kuruş temettü için gerek yok. Yok, gerçekten piyasa çok kötüye gidiyor. Ne zaman olur bilmiyorum. Muhtemelen seçim kaynaklı. En azından insanlar öyle olduğunu söylüyorlar. Belki seçimlerden sonra işler yoluna girer, belki girmez, daha kötü olur. Bir fikrim yok. Zaten fikir yürütmüyorum. Mumlar ne derse onu yapıyorum ama şu koşullarda herhangi bir alım yönlü işlem açılmaması kesinlikle gerekiyor. Viyop üzerinden short pozisyon bakılabilir ya da nakitte kalınabilir. Hisse senetleri düşmeye başladıktan sonra farklı piyasalarda da işlem yapılması gerektiğini net olarak görüyorum. Forex olabilir, kripto olabilir. Çünkü Borsa İstanbul'dan şu an maalesef hiçbir şey çıkmıyor bir süredir. Birinci listeye bakıyorum, izlemeye değer listesine. Bu liste sadece sarı çizgiyi tanımlı olarak koyabildiğimiz hisse senetlerinin olduğu bir listeydi. Ama hepsi sarı çizgiden çok fazla uzak. O yüzden buradan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama başlamışken bir göz atmak istiyorum.
Burada oylum çıktı karşıma. Perşembe günü bir breakout gelmiş. Alım da yapılabilirmiş. Bu arada hacim barı açık kalmış, onu kapatalım. Alım da yapılabilirmiş ama görmedik. Gitti. Böyle olduğu zamanlarda da tarama ve takip listesi yayını yapmanın da çok bir manası kalmıyor sonuçta. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de 28.850 dolar seviyesindeki geçmişteki desteğin ardından buralarda bayağı bir oyalanmaya başladı. Tekrardan üzerine atıp duruyor. Bakalım şu kanaldan sıyrıldığı zaman artık Bitcoin'de işlem açacağım, yani bunu kafaya koydum. Hesabımı oluşturdum Binance üzerinden. Kanalın üzerine atmasını bekleyeceğim. Bitcoin'e bakmışken izleyiciler arasında kripto ile ilgilenen kimse var mı? Bunu merak ediyorum. Çünkü benim bu single line stratejisini ben sadece Borsa İstanbul hisse senetlerinde denedim ve memnun kalarak kullanmaya başladım. Kriptolarda, kripto marketinde nasıl çalıştığını hiç bilmiyorum. Eğer kripto takip eden izleyiciler varsa yorumlarda belirtsinler. Belki hep birlikte bir kriptoda single line backtest yaparız. Eğer Borsa İstanbul'da çalıştığı gibi çalışıyorsa da kriptolarda da kullanabiliriz bu stratejiyi. Son olarak bir de altına bakalım. Altın benim çok uzun zamandır takip ettiğim şu büyük kanal direncine ulaştı. Milimetrik temas etmese bile artık kanal direncine ulaştı. O yüzden cuma günü itibariyle satış gelmiş. Bu kanal üzerine atarsa işte o zaman çok büyük bir parti başlar. Nerelere varır onu bilemiyorum. Ama ben ilk denemede üzerine atabileceğini düşünmüyorum. Yine de bakıp göreceğiz. Bu işler benim ne düşünüp düşünmediğimden bağımsız olarak ilerliyor. O yüzden bu kanal arasına daha önceden attığım, alım yaptığım çizgileri kaldırıyorum. Kanalı şu şekilde olabildiğince sade haliyle takip edelim. Şöyle haftalık bakınca çok daha net görünüyor zaten. Bu haftalık tarama ve takip listesi yayınını da bu şekilde kısa tutalım. Çünkü üzerine konuşulabilecek çok fazla bir şey yok. Şurada Borsa İstanbul grafiğini açtığımızda zaten belli oluyor. Haftalık bazda da bu destek seviyesi kırıldı. Olay nerelere varır hep birlikte izleyip göreceğiz. Umarım maddi kayıplar zaten minimumdadır ama esasen daha fazla mental kayıp yaşamadan bu süreci hep birlikte atlatırız. Gelecek hafta için herkese bol kazançlar, huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.